Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Artık havalar iyice soğumaya başladı ve sert bir kış bizi bekliyormuş. O yüzden ne yapalım dedim, bol bol bere çalışalım dedim. Bu sezon anlattığım sanırım 2 ya da 3. bere çalışmam. Yine çok güzel bir modelle geldim. Yine şişle örülen, misinalı şişle dikişsiz örülen bir çalışma arkadaşlar. Artık elimiz alıştı. 2 şişin yanı sıra böyle misinalı şişle de örülen güzel ve keyifli modeller size anlatmaya başladım. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bere çalışması ortalama 3-4 yaşa kadar, belki 5 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte bir çalışma. 20 santim uzunluğunda ve şöyle lastik kısmını ördüğümde de ikiye katlanmış hali 18 santim genişliğinde. Oldukça büyük bir çalışma ama 0 yaştan yetişkine kadar her baş çevresine uygun bir şekilde örebileceğiniz bir model çalışması. Çok güzel ve çok kolay arkadaşlar. Çok keyifli ördüm. Şöyle birkaç saat içerisinde örüp bitirebileceğiniz bir çalışma. Ben renk geçişleri olan bir ip kullandım ve böyle tamamladım. Siz istediğiniz renklerde, isterseniz benim gibi renk geçişli ip kullanabilirsiniz. İsterseniz puantiyeli ip kullanabilirsiniz. İsterseniz düz. Yani tamamıyla sizin zevkinizle alakalı. Şöyle modelin görülebileceği renkler ve ipler olursa güzel olur. Bakın, çok güzel bir model ve çok kolay. Evet arkadaşlar, modeli beğendiyseniz örmeye başlamadan önce mutlaka beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone henüz olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra yayınlamış olduğum her bir video ya da yapmış olduğum canlı yayınlar oluyor, size bildirim olarak gelecek. Dolayısıyla hiçbir çalışmamı kaçırmamış olacaksınız. Özellikle modeli örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumları benim için çok daha önemli. Kaç yaşa ördünüz, hangi ipi kullandınız, sayılarınız nedir? Bunları bir de örerken işte zevkli mi ördünüz, kolay mı ördünüz, daha önce misinalı şişle dikişsiz örgüler ördünüz mü? Bu tür açıklamalar, yorumlar kısmına yazarsanız, benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, şimdi bu güzelliği hep birlikte örmeye başlayalım. Arkadaşlar, bere çalışmamı renk geçişleri olan bir iple yapacağım. İsterseniz böyle renk geçişleri olan ipler kullanabilirsiniz ya da düz renkler kullanabilirsiniz arkadaşlar, ya da kendiniz renk geçişleri yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum ipin markası Ören Bayan. Bu Trend Jack serisi diye geçiyor. Bakın, şurada da multicolor yazıyor. Böyle orta kalınlıkta güzel bir örgü ipi. Daha önce bu örgü ipiyle beraber bir panço çalışması yapmıştım. Ondan artan ipim. İp 200 gram arkadaşlar ve 360 metre uzunluğunda. Artan ipim benim için yeterli olacak. Bununla böyle güzel bir bere çalışması yapacağız. Arkadaşlar, önerilen şiş numarası 4-5 numara diyor. Ben 4 numarayla lastiğimi başlayacağım. Duruma göre belki örnek kısmında 4,5 numaraya geçiş yapabilirim. Şişimde misinalı 40 santimlik böyle kısa uçlu, 7,5-8 santim uzunluğunda oluyor bunlar. Diğerleri 12 santim uzunluğunda, 12,5 santim uzunluğunda oluyor. Rahat bir çalışma yapabilmek adına böyle çok da ucuz fiyatları ip tedarik ederken bu şişlerden de temin etmenizi tavsiye ederim. Elinizin altında dursun arkadaşlar. Yıllar oldu alalı, böyle ara ara bere anlatımlarımda ben de kullanıyorum ve çok da keyifli örülüyor. Hiç dikiş yapmadan öreceğiz. Şiş numaram, bakın kontrol edelim, 4 numara arkadaşlar.
4 numara örgü şişiyle beraber ipim böyle açıktan koyuya doğru renk geçişleri olan bir ip. Açık rengiyle, yani şu krem rengiyle örmeye başlayacağım. Yukarıya doğru rengimiz koyulaşacak. 80 ilmekle örgümü öreceğim. 8 ve 8'in katları şeklinde bu model çalışması uygulanıyor arkadaşlar. Siz de daha büyük ya da daha küçük örmek istediğinizde 8'in katlarını sayı kabul ederek ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bana 80 ilmek lazım ama biz birleştirme yapacağımız için bir tane de bağlantı ilmeğimiz var. O yüzden 80 artı 1, 81 ilmek şişime atacağım ve lastik çalışmama öyle başlayacağım. Klasik ilmek atma tekniğinizle beraber 81 ilmek şişlerimizi atalım. Sonra örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şişime tam 81 ilmek attım. Şimdi bakın şu misinalı şişimin tamamına bu ilmeklerimi döndürmeden düz bir şekilde şöyle yaydım. Şimdi şu ilmeği bakın, birinci başlangıç ilmeğimi sol şişimden sağ şişime alıyorum. Sağ şişimdeki ilk ilmeği de bunun üzerinden geçiriyorum. Bakın birleştirme yaptık ve benim 80 ilmeğim kaldı. Bunu da şişime alıyorum. Tekrar bakın sıkıştırdım. Tam bir daire elde etmiş olduk. Ve şimdi burası tur başlangıcım. Yine işaretleyiciyle yol alalım. Karıştırmayalım. Tur başlangıcımız ve tur sonumuz belli olsun. Ve şimdi örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şuraları güzel sıkıştırdığımıza emin olduktan sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekli lastik çalışması yapıyoruz. Bakın bütün ilmeklerimiz misinamızın üzerinde ve çok rahat bir şekilde dönüyor. Hiç boşluğumuz yok. Aslında uzun 80 ya da 100 santimlik misinayla da bu çalışmayı yapabiliyoruz. Daha önce göstermiştim. Eğer sizin böyle 40 santimlik kısa misinanız yoksa uzunlarla da çok rahat bir şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Sadece misinanızın fazla kalan kısmını boşa almanız yeterli. Evet, bir ters bir düz örgülerle beraber tur başlangıcının olduğu yere kadar örelim. Arkadaşlar bir düz bir ters örgülerle beraber bakın tur sonuna geldim. Son ilmeğim ters ilmek. İlk turumuz bitti. Şimdi ikinci tura başlıyoruz. Yine işaretleyiciyi şişime aldım. Tur başlangıcındaki ilk ilmeğim düz, sonra bir ters bir düz. Yani düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar arkadaşlar lastik çalışmamızı öreceğiz. Sonra örnek çalışmamızla devam edeceğiz. Bakın 40 santim ve kısa uçlu misinalı şişimde olduğu için bakın ne kadar rahat örebiliyorum. Çok rahat bir şekilde dönüyor. O yüzden dediğim gibi eğer imkanınız varsa arkadaşlar ip alırken çok ucuz fiyatlarda bunlarda böyle devamlı kullanabileceğiniz numarada bir 40 santim ve kısa uç unutmayın. Misinalı şiş almanızı tavsiye ediyorum. Evet, şimdi lastiğimizi örelim, model çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar tekli lastik çalışmamla tam olarak 10 tur boyunca ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç santim
uzunluğumuz var. Onu da hemen söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda 4 santim civarı bir lastik çalışmış olduk. Şu an erken ama ben yine de şu alt lastiği için size yine bir ölçü vereyim. Şöyle ikiye katlanmış halimiz arkadaşlar 18 santim ama bu daha da genişler çünkü şurada şişimiz tutuyor. Evet, ne yaptık? 10 turu ördük, bitirdik. Şimdi model çalışmasına başlayacağız. Çok kolay ve çok keyifli bir çalışma. Şimdi 11. turdayız. Yine tur için işaretleyicimi koydum. İlk 4 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Tur başlangıcından başladım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi model kuracağız. Diğer 4 ilmeğe de model çalışması yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın önce şu ikinci ilmeğim var. Şu. Önce buna batıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Sonra geliyorum. Bir öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra bu ilmekleri şişten çıkartıyorum. 2 ilmeği böyle ördük. Diğer 2 ilmeğe de aynı şeyi yapacağız. Bakın birinci ilmek değil. Şöyle ikinci ilmeğe batıyorum. Ve düz örgü olarak örüyorum. Sonra birinci ilmeğe de batıyorum. Onu da düz örgü olarak örüyorum. Sonra 2 ilmeği birden çıkartıyorum. Bakın model böyle. Hep böyle kayarak devam edecek. Ardından yine 4 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 düzden sonra yine aynı şeyin tekrar. Birinci değil, şu ikinci ilmeğe batıyorum. Düz örgü örüyorum. Sonra birinci ilmeği düz örüyorum ve ilmeklerimi boşa çıkartıyorum. Tekrar aynı şey, bir değil, ikinci ilmeğe battım. Düz olarak ördüm. Ardından birinci ilmeği düz ördüm ve ilmekleri boşa çıkardım. Bakın kayarak geliyor. Tekrar aynı şeyin tekrarı. 4 tane ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Model zaten 8 ilmekten oluşuyor. İlk 4 ilmeğini düz örüyoruz. Sonraki 4 ilmeği birinci değil, önce ikinci ilmeğe batarak düz, sonra birinci ilmeğe batarak düz örgü örüyoruz. Tekrar birinci değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Düz, sonra birinci ilmeğe batıyorum ve düz örgü örüyorum. Model hep aynı şeylerin tekrarı arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ardından birinci değil, önce ikinci ilmeği düz örüyorum. Sonra birinci ilmeği düz örüyorum. Sonra ilmekleri boşa çıkarıyorum. Tekrar birinci değil, ikinci ilmeği düz ördüm. Sonra birinci ilmeği düz ördüm ve ilmekleri boşa çıkardım. Ve devam ediyorum. 4 ilmek düz. Arkadaşlar bu şekilde turumuzu bir tamamlayalım. Arkadaşlar bakın tur sonuna geldim. 4 düzden sonra son model çalışmamı uyguluyorum. Önce ikinci ilmeğimi, sonra birinci ilmeğimi düz ördüm ve ilmekleri boşa çıkardım. Tur sonunda 2 ilmeğim kaldı. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm ve ilmekleri boşa çıkardım. İlk kurulumu tamamlamış olduk. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Ne yapmıştık? 4 düz ilmekle başlamıştık ve modeli kurmuştuk. Şimdi örnek hep kayıyor. Dolayısıyla 3 ilmek öreceğiz. Bakın 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın kaydırma yapmış olduğum ilmek şurası. Bu ve bunun yanıydı.
Şimdi kaydırma yapabilmek için arkadaşlar şu 4. ilmeği düz örmeden şuradaki ilk kaydırdığım ilmekle kaydıracağım. 1 2 3 düz ilmek ördükten sonra önce şu 2. ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra 1. ilmeği düz olarak örüyorum ve ilmekleri şişten çıkartıyorum. Bakın, arada bir ilmek var. Şu da kaydırmış olduğum ilmeğim. Çok net görünüyor. Önce bunu öreceğim. Önce 2. ilmeği düz ördüm. Sonra 1. ilmeği düz ördüm ve 2 ilmeği şişten çıkardım. Bakın ne kadar daha belirgin oldu. Görüyor musunuz? Tekrar şimdi örmeye devam ediyoruz. Artık aralar 4 düz. 1 2 3 4. Bir ilmek kaydığı için yine aralar 4. Bakın yine aynı şey oldu. Bir önceki kaydırdığım ilmeğin biri, bir de diğeri. Şu normalde düz ördüğüm ilmek. Bunu örmüyorum. Şimdi buradan başlıyorum. Birinciyi örmedim. Önce ikinciyi ördüm. Sonra birinciyi. Sıradaki ilmek birinciyi değil. Önce 2. ilmeği örüyorum. Düz. Sonra 1. ilmeği düz örüyorum. Bakın. Yine kaymış oldu. Ardından 1 2 3 4 ilmek düz. Bakın bir önceki kaydırma yapmış olduğum ilmekler. Birinciyi örmüyorum. Şu kaydırma yaptığım ilmeği önce örüyorum. 2. ilmeğim oluyor bu. Sonra 1. ilmek. Devam ediyorum. Bakın 1. ilmek değil. Kaydırma yapmış olduğum 2. ilmeği örüyorum. Sonra 1. ilmeği örüyorum. Bakın boş bıraktım. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm ve yine aynı çalışma. 1. değil, 2. ilmeği örüyorum. Sonra 1. ilmeği örüyorum ve ilmekleri şişten çıkartıyorum. 1. değil, 2. ilmeği ördüm. Sonra 1. ilmeği ördüm ve şişten çıkarttım. Turumuzu tamamlayalım bu şekilde. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştım. Birlikte tamamlayalım turumuzu. Şimdi 4 düzden sonra bakın önce 2. ilmeği örüyorum. Sonra 1. ilmeği. Önce 2. ilmeği örüyorum. Sonra 1. ilmeği. Bunu 2 kez tekrarladıktan sonra düz örgülerle 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Bakın tur sonuna yaklaştık. 1. değil, 2. ilmeği ördüm. Sonra 1. ilmeği ördüm. Yine 1. değil, 2. ilmeği ördüm. Sonra 1. ilmeği ördüm. Sıra sonunda bir ilmek düzüm kaldı. Bakın 3 ile başlamıştık ya, 3 düzle. 1 2 3 aralar hep 4 olacak. Bakın tur sonunda bir ilmeğimiz kalmış oldu. Yine toplamda 1 2 3 4 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Ayracımı yine taktım. Ne yapmıştık? 3 düz örüp başlamıştık. Şimdi 2 düz öreceğiz. Çünkü şu 2 ilmek arkadaşlar hep kayarak gitmesi lazım. O yüzden 4'ten sonra 3 düzle örmüştük. Şimdi 2 düzle öreceğiz. Tura başlıyorum. Tur başında 1 2 ilmek düz ördükten sonra bakın. Bu sıradaki ilmek değil. Onun yanındaki ilmeği düz örüyorum. Sonra önceki ilmeği örüyorum. Aynı şeyin tekrarını burada yapıyoruz. 1. ilmek değil, 2. ilmeği örüyorum. Sonra tekrar 1. ilmek. Bakın.
Sonra 4 düz. Aralar hep 4 düz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bakın belli olmaya başladı. Birkaç sıra sonra çok daha belirgin olacak ve modelin güzelliği de ortaya çıkacak. Birinci ilmek değil, ikinci ilmeği ördüm. Sonra birinci ilmeği ördüm. Yine birinci değil, ikinci ilmeği ördüm. Sonra birinci ilmeği ördüm. Ardından 4 ilmek düz. Evet, bu şekilde yine turumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine tur sonuna yaklaştım. Beraber tamamlayalım. 4 düzden sonra örnek çalışmamı yapıyorum. Yani önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Yine önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın tur sonunda 2 düz ilmeğim var. 1, 2. Tur başında da 2 düz ilmeğim var. Yine ara 4 oldu. Değişen hiçbir şey yok. Aralar hep 4 oluyor. Şimdi yeni tura başlıyoruz. Yeni turda da arkadaşlar bir düz ilmek örüyoruz ve modeli öyle başlıyoruz. Bakın kaydırdığımız ilmek burada. Önündeki ilmekle ilmeğe kaydırmış oluyoruz. Bir düzden sonra ilk ilmeği değil, ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. 1. Ardından birinci ilmek değil, ilk ilmeği, ikinci ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Bakın model artık belirgin olmaya başladı. Tekrar araya 4 düz ilmek. 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar bakın birinci ilmek değil, önce ikinci ilmek, ardından birinci ilmeği örüyorum ve ilmekleri boşa çıkarıyorum. Bir değil, önce 2, sonra 1. Bak. Ardından 4 ilmek düz. Tekrar turu tamamlayalım. Evet, yine tur sonuna yaklaştım arkadaşlar. 4 düzden sonra örnek çalışmamı yapıyorum. Birinci değil, önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. Tekrar önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyorum. Ve bakın 1, 2, 3 düz ilmeğim kaldı. Bu düz ilmekleri örüp turu tamamlıyorum. Bakın 4. düz ilmeğim burada. Şimdi tekrar tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Bu kez ne yapacağız arkadaşlar? Hiç düz örgü örmeden direkt modele başlayacağız. Bakın kaydırma yapacağımız ilmek burada. Öncesinde bir ilmek var. Hemen tur başlangıcında. Birinci değil, önce ikinci, sonra birinci ilmeği örerek modele başladık. Yine bakın birinci değil, ikinci ilmeği ördüm. Ardından birinci ilmeği ördüm. Sonra 4 düz ilmek. 1, 2, 3, 4. Bir değil, ikinci ilmek, sonra birinci ilmek, yine bir değil, önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın model iyice belli oldu. Şimdi sıra sayımız arttıkça çok daha belirgin olacak. Evet, yine 4 düz ve bir örnek çalışmasıyla turu tamamlayalım. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım, daha fazla uzatmama gerek yok. Bir sonraki sırada geleceğiz arkadaşlar. Şu tur başlangıcının olduğu yerden kaydırma yapacağız ama isterseniz orayı da göstereyim. Belki aklınız karışabilir. Tamam, turu böyle bir tamamlayalım. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştım. Bakın 4 düzden sonra şimdi model çalışmasını yapıyorum. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın sıra sonunda 1,
2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeği örmeyeceğim. Niye örmeyeceğim? Hemen göstereyim. Şurası tur başlangıcımız ya. Bakın şu işaretleyiciyi şöyle alalım. Tam tur başlangıcının şöyle araya yerimiz belli olsun. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 düz örmüş olduk. Bakın şu anda tur başlangıcının bir önceki ilmekten model kurmamız lazım. Görüyor musunuz? Şunu kaydıracağız. 4 ilmek ördük. Tur sonunda bir ilmeğim kaldı. Onu örmüyorum. Tur başlangıcının ilk ilmeğini ördüm. Sonra tur sonunun ilk ilmeğini ördüm. Bu burada dursun. Bizim için önemli olan tur başlangıcımızın nerede olduğunu anlayabilmemiz için bu. Şu ipi de takip ederek bulabilirsiniz. Artık bu burada dursun. Anlaşılır olmuştur sanırım. Şimdi ne yapıyorum? Birinci ilmek değil. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın. Yine arada 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. Bakın şimdi model çalışmam. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyorum. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği örüyorum ve ardından 4 ilmek düz. Zaten model hep böyle ilerliyor. Sadece birer ilmek kayarak devam ediyor. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Bakın uzun uzun da anlattım. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Ondan sonra da kesimle beraber beremizi tamamlayacağız. Evet, bu şekilde örelim. Sonra devam edelim. Arkadaşlar hep aynı şeylerin tekrarını yaparak beremi ördüm. Şu anda ölçtüğümde tam 16 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Şimdi yavaş yavaş beremizin tepe kısmına doğru geliyoruz. Dolayısıyla biraz daraltacağız beremizi. Şimdi tur başlangıcından başlıyorum. Bakın. 1, 2 ilmek ördüm. Model çalışmamı uyguluyorum. Önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın. Şimdi arkadaşlar şu arada 4 ilmeğimiz var ya, 4 ilmek örüyorduk ya. Bunu 3 ilmeğe düşüreceğiz. Yani şu çalışmayı yaptıktan sonra bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ardından 1, 2 ilmek örüyorum. Yani toplamda 3 ilmek örüyorum. 4 ilmek yerine 1 ilmeği kestik ve 3 ilmek ördük. Bakın ardından model çalışmam var. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. Tekrar önce ikinci ilmeği, ardından birinci ilmeği örüyorum. Bakın yine aynı şeyi yapacağız. Burada 5 tane düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte örüyorum. Bu 1. Ardından 2, ardından 3 ilmek ördüğümde yine model çalışmam var. Bakın 4. ilmeğim burada. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar model çalışmam. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği ördüm. Yine aynı şey. Bakın 5 tane düz ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Bunu 1 kabul ettim. Sonra 2, sonra 3 ilmek ördüğümde bakın model çalışmam var. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği ördüm. Yani ne yapmış olduk? Şu aralardaki 4 ilmeği 3'e indirerek tepe kısmımızı
daraltmış oluyoruz arkadaşlar. Bunu birkaç kez tekrarlayacağız ve ilmek sayımız azalacak. Böyle tepe kısmımız daha dar olacak. Bakın model çalışmam bitti. 1 2 3 4 5 düz ilmeğim var. İlk ikisini birlikte ördüm. Bunu 1 kabul ettim. Sonra 2, sonra 3. Ardından model çalışmam var. Çok kolay ve çok keyifli örülüyor. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Evet. Bak. Turu böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tur sonuna yaklaştım. Turu beraber tamamlayalım. Model çalışmamı uyguluyorum. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın sıradaki iki ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek ördükten sonra tekrar model çalışmamı yapıyorum. Önce 2, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce 2, sonra birinci ilmeği ördüm. Bakın tur sonuna geldim. Burada turu başladığımızda düz ilmeklerin orta yerinde turum olduğu için tur sonunda sıradaki iki ilmeği birlikte örüp kesiyorum. O bir, sıradaki ilmekle 2 ilmek örüp turu tamamlıyorum. Şimdi bir kez kesim yaptık. Şimdi yeni turda aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın bir ilmek ördüm. Hemen model çalışmam var. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce 2, sonra birinci ilmeği ördüm. Arada 3 düz ilmeğim var. 1 2 3. Eksiltme yaptığımız için 3'e düştü. Sonra model çalışmam var. Önce ikinci ilmeği, ardından birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği ördüm. Arkadaşlar bu turu bu şekilde örüp tamamlayalım. Bir sonraki turda ikinci kez kesim yapacağız. Evet, tur sonuna yaklaştım. Beraber devam edelim. Araya 1 2 3 düz ilmek ördüm. Sonra model çalışmamı uyguluyorum. Tekrar model çalışmamı, önce ikinci ilmek, sonra birinci ilmeği örerek uyguladım. Bakın 1 2 3 ilmek örerek turumu tamamladım. Şimdi yeni tura geçiyoruz ve yine kesim yapacağız arkadaşlar. Tur başlangıcı için işaretleyicimi taktım. Bakın burada hemen model başlıyor. Modelle beraber yeni tura başlıyoruz. Önce ikinci ilmeğimi ördüm. Ardından birinci ilmeğimi ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeğimi ördüm. Ardından birinci ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın arada 1 2 3 4 ilmek kaldı. 5'ti 4'e inmişti. Şimdi sıradaki 2 ilmeği örnek çalışmasından sonra hemen birlikte örüyoruz ve artık arada bakın 1 2 3 ilmek kalıyor. Bunu 1 kabul ettim. Yanındakini ördüm. 2 ve model çalışmam var. Önce ikinci, sonra birinci ilmeği ördüm. Tekrar model çalışmam. Önce 2, sonra birinci ilmeği ördüm. Ardından bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bunu 1 kabul ettim. Bir tane daha ördüm. 2. Artık aradaki düz ilmek sayım 2'ye düşüyor. Örnekten sonra 2 düz örüyoruz ve ondan sonra model çalışmamızı uyguluyoruz. Evet, model çalışmamı uyguladım. Geldim. Yine model çalışmam var. Uyguladım.
Tekrar ne yapıyoruz? Hemen sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu birinci ilmeğimiz. Sonra bir ilmek daha örünce yine model çalışmamız var. Evet, bu turu da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, tur sonuna yaklaştık. Yine beraber örelim. Model çalışmamı uyguladım. Tekrar model çalışmamı uyguladım. Bakın, sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ardından bir ilmek ördüm. Şimdi arkadaşlar şu ikinci ilmeği öremiyorum. Çünkü model çalışmama başlayacağım. Bakın. O yüzden şöyle yapıyorum. Bunu çıkartıyorum. Şunu ördükten sonra işaretleyicimi takıyorum. Tur başlangıcım artık orası. Ondan sonra ikinci ilmeği örüyorum. Tekrar model çalışmam var. Bakın. Önce ikinci ilmeği, ardından birinci ilmeği örüyorum. Sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Artık aradaki ilmek sayım 2'ye indi. Sonra tekrar model çalışmam var. Önce ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örüyorum. Tekrar önce ikinci ilmek, ardından birinci ilmeği örüyorum. Ve sonra 1 2 düz örgü ördüğümde tekrar model çalışmam var. Evet, aradaki ilmek sayımız 2'ye indi. Şimdi bu turu da böyle tamamlayalım. Sonra bir daha keseceğiz. Yine tur sonuna yaklaştım. Beraber tamamlayalım. Bakın, model çalışmamı uyguluyorum. Birincisini uyguladım. Şimdi ikincisini de yaptım. Ardından bakın, 1 2 ilmek ördüm. Tur başına yaklaşmış oldum. Burada hemen model çalışmamı uyguluyorum. Bakın, ipim burada. Bir önceki örnek ilmeğim burada. Evet, bu tura arkadaşlar bu şekilde başlıyoruz. Aldım. Bakın, şimdi örnek çalışmam burada. Birinci değil, ikinci ilmeği, sonra birinci ilmeği örerek tura başladım. Şimdi arada bakın 1 2 3 ilmek kaldı. Şimdi şu 2 ilmeği birlikte ördükten sonra hemen örnek çalışmam var. Bakın, önce ikinci ilmeği, ardından birinci ilmeğimi ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeğimi, sonra birinci ilmeğimi ördüm. Model çalışmam bitti. Bakın, 3 tane ilmek kaldı, düz ilmek. İkisini birlikte ördükten sonra hemen model çalışmam. Bakın, önce ikinci ilmek, ardından birinci ilmeği ördüm. Tekrar önce ikinci ilmek, ardından birinci ilmeğimi ördüm ve kesim yapacağım. Hemen sırada 2 ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm ve hemen model çalışmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar, turu böyle tamamlayalım. Bu bizim son kesimimiz. Artık kesemiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yani. Şimdi turu bir tamamlayalım. Arkadaşlar, tur sonuna yaklaştım. Beraber tamamlayalım. 2 ilmeği birlikte örerek kesimimi yaptım. Şimdi model çalışmamı uyguluyorum. Önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi ördüm. Tekrar model çalışmam. Önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve
Yine model çalışmasına başladım. Önce ikinci ilmeği, ardından birinci ilmeği ördüm. Şimdi şurada yine işaretleyicimi çıkaracağım. Model çalışmamı uygulayabilmek için. İkinci ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi taktım. Ardından birinci ilmeğimi ördüm ve turu tamamladım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kesme daha yapalım. Nasıl yapılacağını buldum. Model çalışmasına başlıyoruz. Hemen bakın. Önce şöyle 1-2 ilmek kaldı. Bu kez önce 3. ilmeği örüyorum. Bakın. Ardından 2 ilmek kalıyor önde. Sonra bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, bunu da başardık. Düşününce her şeye formül bulunuyor. Sonra sırada normal örnek çalışmam var. Önce ikinci, sonra birinci ilmeğimi ördüm. Evet. Şimdi geliyoruz. Bakın yine aynı şey. 1-2 düz ilmekten sonra model çalışmam var. 1-2 3. ilmeği önce örüyorum. Ardından şu 2 ilmeği birlikte öreceğim. Bakın. İkisini birlikte ördüm. Modeli uygularken aynı zamanda kesme de yapmış olduk. Evet, sıradaki model çalışmasını normal örüyorum. Önce ikinci ilmeği örüyorum. Ardından birinci ilmeği örüyorum. Bu bizim artık son kesimimiz arkadaşlar. Daha kesemeyiz, mümkün değil. Devam ediyorum. Bakın. 1-2 ilmek var. Sonra model çalışmam var. 1-2 ilmek atlıyorum. Önce 3. ilmeği örüyorum. Sonra bu öndeki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine yaptık. Sıradaki model çalışmamda normal örnek kurulumu yapıyorum. Önce 2. ilmeği, ardından 1. ilmeği ördüm. Bir kez daha göstereyim, sonra turu böyle tamamlayacağız. Bakın 1-2 ilmek var. Bunu atlıyorum. Önce 3. ilmeği örüyorum. Ardından bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra normal model çalışması. Önce 2. sonra 1. ilmeği örüyorum. Evet arkadaşlar, turu böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yine tur sonuna geldim. Bu turu beraber tamamlayalım. Bakın model çalışmamı uyguladım. Şimdi son bir kesim yapacağım. Bakın 1-2 ilmeğim var. Bunu atlıyorum. Önce 3. ilmeğimi öreceğim. Önce 3. ilmeği ördüm. Ardından 2 ilmeği birlikte örüyorum. Burada bir kesim yapmış oldum. Sonra normal model çalışması. Önce 2. ilmeği, sonra 1. ilmeği örerek turumu tamamlıyorum. Arkadaşlar, ilmek sayımız da yeterince azalmış oldu. Artık uzatmaya gerek yok. Zaten zor dönüyor misinada. Bence gayet iyi oldu. Bakın 18 santimde uzunluğumuz oldu. İlmek sayılarınızı artırarak arkadaşlar daha büyük örebilirsiniz. 8 ve 8'in katları yine aynı şekilde. Eğer eninizi uzatırsanız şu görmüş olduğunuz boy mesafesini de uzatmanız gerekiyor. Yani baş çevresinin ölçüsünü alarak bunu yapabilirsiniz. Evet, bizim 18,5 santim uzunluğunda çalışmamız olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar artık iğneyle kapatacağız. Şu ipimi 40 santim kadar uzun bırakıyorum. Ve şöyle iğneme geçiriyorum arkadaşlar, bakın. Şimdi şu ilmekleri artık bitti. Sırayla şişime alıyorum. Bu arada kaç tane ilmeğim kaldı hemen onu da söyleyeyim size. Sayarak alalım. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tam 41 tane ilmeğim kalmış oldu. Şimdi bu ilmeklerimi şöyle geçirdim. Bakın. Şimdi sıkabildiğim kadar şöyle sıkacağım. Bakın bu şekilde yavaş yavaş şöyle hiç zorlamadan, ipi koparmadan. Evet bakın kapattık. Şimdi hemen şöyle iğneyle sıkıştırarak sabitleyelim. Açılmasın. Evet kapattık. Şimdi içeriye yollayalım. Şöyle örgümüzün iç tarafında düğümleyerek sabitleyelim. Sonra da fazla ipimizi koparalım. Arkadaşlar bere çalışmamız bitti. İsteyen arkadaşlar hazır pomponlar var. Biliyorsunuz artık çok yaygınlaştı. İsterseniz berenizin tepe kısmına hazır pompon kullanabilirsiniz. İsterseniz pomponsuz böyle sade halde kullanabilirsiniz. İsterseniz de örgü ipinizle beraber pompon çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki bakın başlangıç ipimizi de temizleyelim. Örgümüzün iç tarafında bir tığ yardımıyla yukarıya doğru yürütüyorum. Bakın. Bunları yürütmeden kesmeyin arkadaşlar. Hem güzel görünmez hem sökülebilir. O yüzden böyle birkaç kez yürüttükten sonra fazlasını kesin. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi şu görmüş olduğunuz ipimin bakın iç tarafı koyu renk. Örgüye başlamadan önce bu yarım kalmış bir ipti. Şu kısmını sarıp almıştım ki krem rengiyle örgüye başlayayım, açıktan koyuya gidebilsin diye. Şimdi en tepeye de arkadaşlar bu ipimle beraber pompon yapacağım. Böyle biraz büyükçe bir pompon çalışması yapacağım. Pompon yapımını size göstermeyeceğim. Çünkü birçok çalışmamda gösterdim. Gereksiz video uzamasın arkadaşlar. Bu aparata sararak yapıyorum ama eğer aparatınız var ve pompon yapımını bilmiyorsanız kanalımda zaten detaylı pompon yapımı mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi pomponumu yapayım. Sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle güzel bir pompon çalışmış oldum. O göstermiş olduğum ipin tamamını kullandım.
Şimdi tam tepe kısmımıza pomponumuzu yerleştirelim. Bakın ne yapıyorum? Şurada yuvarlak olan kısım var ya. Bir onun şöyle sağ tarafından bakın hemen önünden batıyorum. Bu pompon ipimin bir ucunu buradan geçiriyorum. Bakın diğer ucunu da tam böyle karşısından böyle 1-2 santim kadar uzaktan tam karşı simetrisinden diğer ipi de geçiriyorum. Şimdi sıkıca bağlayacağım ve bitireceğim. Evet. Şöyle biraz uzun bırakarak kestim. Bakın bu şekilde. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Renk uyumu da çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şurada bir tane küçük mankenim var. Bunun başında bir bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Tabii buna biraz büyük olacak. Ama en azından şöyle bir görün istedim. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Bu mankenim ortalama şöyle 1 yaşa yakın. Bir bebek başı kadar. Bakın böyle. Şu tepe kısmı bakın. Evet, bu şimdi son olarak kaç santim oldu onu söyleyelim. Kesimlerden sonra bakalım kaç santim kaldı. Hemen şu pompon taktığım yerden ölçtüğümde arkadaşlar bakın tam 20 santim uzunluğunda bir çalışma olmuş oldu. Çok az da ip kullandık arkadaşlar. Bakın kullanmış olduğum ipten şöyle yoldu ya. Sadece bakın kremle açık rengi kullandım. Açık renk daha bitmedi yani. Çok az da ip kullanarak beremizi çalışmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda yine bere öreceğiz. Bu sene kış çok sert geçecekmiş. O yüzden bol miktarda bere anlatacağım size. Anlattığım her berede arkadaşlar yani 0 yaştan yetişkine kadar giyilebilecek ve hesaplanabilecek şekilde size anlatacağım. Ben bebek örgü kanalı olduğum için genelde bebek boyu anlatıyorum. Şu görmüş olduğunuz bere rahat yine 3-4 yaşın belki 5-6 yaşında, başın büyüklüğüyle alakalı, yüksekliğimiz oldukça uygun. Yani çocuğun baş çevresiyle alakalı, her çocuğun baş çevresi de aynı olmuyor, farklı oluyor ama ortalama yine rahat 4-5 yaşa kadar kullanılabilecek bir bere olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.